Herkese merhaba, herkese selamlar. Bir yayınla yine birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün İngiltere'den, Britanya'dan bahsedeceğiz. İngiltere'nin nüfus meselesi, demografik krizini ele alacağız. Yani sadece bir İngiltere videosu değil, aynı zamanda bir nüfus, demografi videosuyla karşınızdayız. Başlığımız Britanya'da nüfus zirveyi görüp hızla düşüşe geçecek. Azalan ve yaşlanan nüfus Avrupa'nın ortak sorunu. Britanya'da bu sorunla müzdarip ama meseleyi bir şekilde çözmüşlerdi. Nasıl çözdüler? Uzun yıllar boyunca genç ve vasıflı göç aldılar. Hem daha dinamik bir göç aldılar. Almanya'dan, Fransa'dan, yani bunlarla kıyasladığınızda da çok daha vasıflı bir göçmenle bu işi çözdü İngiltere. Ama adalar artık göçü sindirmekte zorlanıyor. Bu teknik, yani gerçek bir sebep de olabilir. Psikolojik bir durum da olabilir. Burada doğal sınıra ulaşmış olabilir İngiltere. Doygunluğa ulaşmış olabilir. Fakat diğer taraftan sistematik ve ideolojik yapay bir propagandanın da olduğunu biliyoruz. Göçmen karşıtlığı, işte Asyalı göçmen karşıtlığı, Afrikalı göçmen karşıtlığı, ırkçılıkla karışık yabancı düşmanlığı bu konuda İngilizleri bir sınıra getirdi. Son birkaç yıldır İngiliz medyası ve kurumları ülkenin en büyük sorununu göçmenlermiş gibi gösteriyor. Öyle algılıyor ve alınan önlemler sonucunda, tepkiler sonucunda göç bir hayli düşmüş durumda. Net göç alımı 200 binler civarına indi yıllık. Gerçek rakamın bunun dahi altında olabileceği söyleniyor. Çünkü bir yandan göçmen geliyor, bir yandan da gelenlerden gidenler oluyor. Göç düşerken diğer yandan ölümler de artıyor Britanya'da. Britanya nüfusu çift yönlü darbe yiyor. Bu yılın ortalarında Britanya'da ölüm sayısı İlk kez olarak doğum sayısını geçecek. Yani ölenlerden daha az doğum gerçekleşecek. Bunun da anlamı artık doğal yollarla çoğalma olmayacak. Göç de azaldığı için Britanya nüfusu zirveyi erken görecek ve oradan tepe taklak inişe geçecek. Bu nedenle 2026 yılı için demografik dönüm noktası deniyor. Avrupa'da her ülke bu dönüm noktasını yaşayacak. Britanya'da bu dönüm noktası bu yıl başladı. Ulusal İstatistik Ofisi'nin en son verilerine göre İngiltere'de yerleşik nüfus 2034 yılına kadar 71 milyona ulaşacak. Artış bir miktar göçten kaynaklanacak ama daha çok yaşlanmadan kaynaklanacak. Ortalama ömür uzuyor malum. Daha önceki beklenti ise çok daha yüksekti. İngiltere'nin 2034 yılında 72 milyonu geçmesi, 72 milyon 200 bine ulaşması bekleniyordu. Ama yavaşlayan göç, düşen doğumlar ve hızlanan ölümler, bu üç faktör nedeniyle artış beklentisi 1 milyondan fazla düştü. ONS'un tahminlerine göre bu yıl İngiltere'ye net yabancı göçü ise 230 bin civarında olacak. Geçen yılki tahmin 340 bin civarındaydı. King's College London'dan ekonomi ve kamu politikası profesörü Jonathan Portes bu rakamın dahi abartılı olduğunu, gerçek rakamın çok daha düşük olduğunu iddia ediyor. Net dış göçte keskin bir düşüş var. Bu arada şunu da hatırlatalım. İngiltere dışarıdan göç aldığı kadar dışarıya göç veren de bir ülke. Bir yandan beyaz yerli İngilizler, İskoçlar, işte Galler, İrlandalılar vesaire ülke dışına akıyor. Diğer taraftan onların yerini Afrikalılar, Asyalılar, Karayipler'den gelen göçmenler alıyor. ONS'un araştırmasına göre net göç eğer sıfıra iner ise 2049 yılına kadar ülke nüfusu 3,8 milyon, neredeyse 4 milyon kişi azalacak. Bu da %5'e yakın bir küçülme demek. Asıl sorunsa ondan sonra başlayacak. Sıfır göç senaryosunda maksimum 50 yıl içerisinde İngiltere nüfusu 21 milyondan fazla azalacak ve nüfus 49 milyon, belki daha aşağısına düşecek. Daha da önemlisi bu 49 milyonun %40'ı, yarıya yakını
60 yaş ve üzeri insanlardan oluşacak. Yani nüfus aşırı yaşlı bir nüfusa dönüşecek. Şu anda nüfus meselesi siyasetin en önemli konularından biri. Aşırı sağcı Reform UK Partisi İngiltere'nin yabancı göçmenlerin işgali altında olduğunu, İngiltere'nin ölmekte olduğunu iddia ediyor ve göçün durdurulmasını savunuyor. Reform UK gibi aşırı sağcıların İngiltere'de yükselmesinin en önemli nedenlerinden biri bu. Yani göç ve göçmen karşıtı politikaları. İş gücü açığı yaşayan işverenler ise farklı düşünüyorlar. Göçün yavaşlamasından endişe duyuyorlar. Ekonomistler emeklilerin ve çalışma çağındaki kişilerin sayısını takip ettikleri için nüfus rakamlarını yakından izliyorlar. Bu rakamlar ekonomik büyüme ve kamu maliyesi açısından önemli sonuçlar doğuruyor. Örneğin Resolution Foundations'ta görevli olan kıdemli ekonomist olan Charlie McCurdy daha yavaş nüfus artışı diyor, iş gücünün büyüklüğünü de azaltacak ve dolayısıyla vergi gelirlerini düşürerek 2030 yılına kadar yıllık 3 milyar sterlinlik ek bir borçlanmaya yol açacak. Yani nüfus eğer düşmeye devam ederse, bu şekilde düşerse İngiltere önümüzdeki 4 yıl içerisinde 12 milyar sterlin ek bir borçlanmaya girmek zorunda. Yani bütün diğer maliyetleri, masrafları bir yana atsanız sırf burada bile bir masraf karşınıza çıkıyor. Başka bir deyişle mesele kamu maliyesini yakından ilgilendiriyor. Nüfus azalırsa gelir de azalır. Ama masraflar azalmaz, aksine katlanır. Neden? Çünkü nüfus yaşlanıyor. İngilizleri asıl panikleten ise bu yıl 2026 yılı. 2026 itibariyle ölüm sayılarının doğum sayılarını aşması psikolojik bir etki yapıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ölüm sayıları doğumlardan 450 bin kişi daha fazla olacak. Böylece net göç nüfus artışının tek itici gücü olacak. Yani İngiltere'de nüfus artacaksa en ufak bir artış bile sadece ve sadece göçten kaynaklı olacak. Bu arada emekli sayısında da patlama yaşandığını not edelim. 2034 yılına kadar İngiltere'de emekli sayısı %14,2 artarak 14 milyon emekliyi aşacak. Üstelik bu durum emeklilik yaşı 67'ye çıkarıldığı halde böyle. Bir de emeklilik yaşını artırmasalardı emeklilerin sayısı tabii ki çok daha fazla olacaktı. Belki de 15-16 milyonu 20 milyonu bulacaktı. 2034 yılında İngiltere'de her 5 kişiden biri emekli olacak. Önümüzdeki 23 yılda 85 yaş ve üzeri insan sayısı da 2 katından fazla artacak ve sayıları 4 milyona yaklaşacak. Bunu özellikle söylüyoruz çünkü 85 yaş ve üzeri yaşlılarda bakım ihtiyacı çok daha fazla oluyor. Bir yaşlıya bakmak için işte hasta bakıcısı, evde bakıcısı, diğer sosyal hizmet çalışanları vesaire çok sayıda insanın seferber olması gerekiyor insanca yaşayabilmesi için. Peki bu insanlara kim bakacak? Bunları kim finanse edecek? Onların geçmişte ödedikleri emeklilik için ayrılan primler bunları karşılamaya yeterli değil. Uzmanlara göre şu anki gidişat sürdürülebilir değil. Bir yerde teker kırılacak, sistem çökecek. Çocukların sayısı ise hızla düşüyor. Yaşlılar artıyor, çocuk sayısı azalıyor. Nüfus tazelenemiyor. Şu anda İngiltere'de 16 yaş altı çocukların oranı %18'e düşmüş durumda ve bu rakam 2034 yılında %15'e gerileyecek ve 24 yıl içerisinde çocukların oranı %10'un bile altına inebilir. Dünya çapındaki ülkelerin yarısından fazlasında aslında böyle bir nüfus sorunu var. Doğurganlık yenilenme seviyelerinin altında. Avrupa'da nüfus tazelenmesinin temel itici gücü bu nedenle göçler, göçmenler. Eğer göçmenler olmasaydı İngiltere'de dahil olmak üzere Avrupa'da ekonomi dururdu. Kamu maliyesi ve sosyal güvenlik sistemi de çoktan çökerdi. Nüfus da hızla erir giderdi. Son 30 yıldır, 40 yıldır Avrupa'yı dışarıdan gelen göçmenler ayakta tutuyor. Bunu böyle de yazalım bir kenara.
Alman İstatistik Ofisi'nin en son verilerine göre ise 2025 yılında doğumlar 1946'dan bu yana en düşük seviyesine düşmüş durumda. Almanya'da bu durumda. Yani ölümler doğumlardan daha fazla. Her yıl Almanya doğal yollarla geriliyor. Nüfusu yarım milyona yakın azalıyor. Bu verileri paylaşırken izleyicilerimizin bir hususa özellikle dikkat etmelerini isteriz. Bu da Britanya gibi ülkelerde nüfus erirken bir çeşit değişim de yaşanıyor. Kan değişimi de yaşanıyor, yenilenme de yaşanıyor. Yani bir yandan nüfusun bir kısmı gidiyor, başka bir çeşit nüfus geliyor. 2025 verilerine göre İngiltere'yi her yıl 700 binden fazla insan terk ediyor. Bunların yaklaşık 300 bin kadarı öğrenci vizesiyle gelip gidenler. Yani eğitimlerini tamamlayıp geri gidiyor. 300 bin kadar öğrenci, bunları saymayalım. Terk edenlerin 250 bin kadarı, çeyrek milyon kadarı ise İngiltere vatandaşları. Ve bunlar en çok Avustralya'ya göç ediyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'ne göç ediyorlar. Tabii bu İran Savaşı'ndan sonra o göçte bir tersine durum oldu ama şu ana kadar böyleydi. Başka yerlere göç ederken Birleşik Arap Emirlikleri de popüler yerlerden biriydi. Sonra Amerika'ya, Kanada'ya gidiyorlar. Avrupa ülkelerine, bilhassa Fransa ve İspanya'ya gidiyorlar. Kıbrıs'a gidip yerleşenler de var. Hatta Türkiye'ye bile eskiden kısmen geliyorlardı. Şu anki rakamlar biraz yavaşladı ama yani güneş olan Akdeniz ülkelerine gidiyorlar. İngiltere'yi terk etmelerinin, bu insanların en önemli nedeni ise İngiltere'nin yeterince güneşli olmaması. Hava koşulları kapalı, yani yılın mühim bir kısmında kapalı, yeterince güneş olmaması, sıcak olmaması, bu bir neden. Yaşam kalitesini düşük buluyorlar İngiltere'de yaşayanlar. Bir diğer neden ise, özellikle gençler arasındaki en kuvvetli neden ise yeterince kariyer imkanı olmaması. Britanyalı genç emigranlar, yani göçmenler, dışarı göç edenler iş imkanları için göç ediyorlar. Yaşlılar da daha çok sıcak ve güneşli destinasyonları seçiyorlar. Gidenlerin büyük kısmını gençler oluşturuyor. Bu işte en çok İngiltere'yi rahatsız eden husus. Eğitimli ve imkanı olan gençler özellikle Amerika'yı tercih ediyorlar. Biraz da işte Kanada ve Avustralya var. Bundan dolayıdır ki İngiltere'nin beyin göçü verdiği genç nüfusu tutamadığı söyleniyor. İngiltere her yıl net 100 binden fazla vatandaşını başka ülkelere kaptırıyor. Yani yerli İngilizler gidiyor. Yerlerine kim geliyor? Böyle hani boşluk kaldırmaz tabiat denir ya, yerlerine Asyalılar geliyor. Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Orta Doğu ülkeleri, bunlardan geliyorlar veya Afrikalılar geliyor. Sonra Karayipler'den gelenler var. Kısacası İngiltere renkleniyor. Beyaz gidiyor, renkliler geliyor. Şu anda İngiltere nüfusunun %15'i Asyalı ve Afrikalılardan oluşuyor. Bu oran da beyanlara bağlı. Yani birisi derse ki ben Asyalıyım, Asyalı yazılıyor. Beyan etmezse İngiliz olarak görünüyor. Bu da demek oluyor ki Asyalıların, Afrikalıların, Latinoların, başka coğrafyalardan gelen göçmen kökenlilerin oranı %15'in çok daha üzerinde, belki %20'nin bile üzerinde olabilir. Bu oran %15 bile kabul etseniz 2075 yılında, önümüzdeki 50 yıl içerisinde, 49 yıl içerisinde %50'ye çıkacak. Başka bir ifadeyle 2075'te siz sokağa çıktığınızda Londra'da veyahut da Manchester'da sokaktaki her 2 kişiden biri Asyalı veya Afrikalı olacak. Aslına bakarsanız görüntü çok daha farklı da olabilir. Çünkü bu Asyalıların, Afrikalıların yaş ortalaması daha genç olduğu için beyaz İngilizlere göre hayatta daha görünür hale gelecekler. İngiltere siyasetinde, İngiltere ekonomisinde, üniversite hocalarında, akademide, sanatta, sporda, her alanda bir bakacaksınız ki İngiltere'de sanki Asyalıların, Afrikalıların, Arapların, Hindistanlıların, bunların oranı %50 değil de %80 gibi görünecek. İhtiyar İngilizler evlerinde elinde baston televizyon izleyecek.
o televizyonda izledikleri faaliyetlerin %70'ini 80'ini göçmen kökenliler yapacak. Bu tablo pek çok siyasiyi kaygılandırıyor. İngiltere nüfusundaki bu hızlı değişim içtimai ve iktisadi sorunlara yol açabilir. Nüfusta gözlenen bu ani ve keskin değişim her şeyden önce uyum sorunlarına yol açacaktır. Ki açıyor da, şu anda aşırı sağ İngiltere tarihinde görülmedik şekilde yükseliyor ve siyasetin merkezine taşınıyor. Aşırı sağ, ırkçılık, aşırı milliyetçilik. İkincisi, nüfus böyle azalmaya devam eder ise ekonomik büyüme yavaşlar. Belli iş kollarında işçi bulunamaz veya performans kapasite ortaya konulamaz. Bu durum karşısında eski başbakanlardan Boris Johnson nüfus azalmasından endişe duymayan nadir siyasilerden. Hemen hemen herkes bunu bir panik nedeni sayıyor ama eski başbakan Boris Johnson bunu iyi bir şey sayıyor. Johnson nüfus azalması için diyor ki uzun zamandır gördüğümüz en iyi küresel haber. Ve Johnson fazla nüfusun çevre kirliliğine yol açtığını söylüyor. Bu nedenle iyi diyor. Ekliyor eski başbakan, hiç endişelenmeyin diyor. İş gücü açığını yapay zeka, robotlar, makineler halledecek. Bundan dolayı bir endişeniz varsa hiç endişelenmeyin. Bu, yani nüfusun azalması bir kendi kendine düzenlemedir. Tabiat eskiden nüfusu çok fazla artırdı. Şimdi uç noktaya geldi nüfus. Bunu gerisin geri düzeltiyor, bir düzeltme yapıyor diyor ve Boris Johnson pronatalist politikalara hiç gerek yok diyor. Pronatalist ne demek? Yani doğum teşviki falan yapmayın diyor. Sakın ha o işlere girmeyin, bırakın diyor, azalsın. Bu arada hatırlatalım, Boris Johnson'ın büyük dedesi Türktü. Yani Johnson'ın damarlarında 1/8 oranında Türk kanı var. Ama sadece bu da değil. Johnson aynı zamanda Türk olduğu kadar, İngiliz olduğu kadar damarlarında Alman kanı da taşıyor. Fransız kanı da taşıyor, Rus kanı da taşıyor, Yahudi kanı da taşıyor ve diğer Avrupa kökenlerinden de böyle genlerinde hisse var Boris Johnson'ın. Bu nedenle Johnson kendisini tek kişilik eritme kazanı olarak tanımlıyor. Bu konuda Boris Johnson yalnız da değil. Şu anda İngiltere'de pek çok kişi böyle bir ırkların karması gibi, ama herkes de Johnson gibi düşünmüyor. Bunu da söylemek lazım. İngilizlerin büyük kısmı onun kadar iyimser değil. Bir yandan göçün neden olduğu sorunları gözlerinde büyütüyorlar, göç istemiyorlar. Diğer taraftan da göçmen gelmeyecekse, çocuk olmayacaksa, çocuk yapmayacaklarsa bu ekonomi, bu ülke nasıl yürüyecek bunu bilemiyorlar. Çünkü her nesil bir önceki nesilden daha daralarak yola devam ediyor. Yani sizden öncekinden daha daralmış bir nesille yola devam ediyorsunuz. Daha yaşlanmış bir nesille. Sizden sonraki nesil sizden daha daralmış bir nesil oluyor. Bu şekilde gitmek çok zor. Yani nüfusun büyürken her alana insan bulursun ama daralırken bu çok zor olabilir. Nitekim siyasetçilerden Meryem Cates mesela düşük doğum oranlarının ekonomik ve kültürel yıkıma neden olacağını ifade ediyor ve ekliyor. Roma İmparatorluğu da böyle çökmüştü diyor. Bakalım. Nüfus meselesi gerçekten çok çok önemli bir konu. Güncel içerisinde boğulmamak lazım. Bazıları demografik bir kıyametin geldiğini iddia ediyor. Bazıları ise bu durumdan memnun. Biraz önce de gördük. Bitirmeden önce size de soralım. Nüfus artışı iyi midir? Nüfusun bu kadar ani bir şekilde çökmesi ve yaşlanması ne tür sorunlar getirir? Sizce robotlar ve yapay zeka ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek mi? Sorunları çözebilecek mi? Bu konuda fikirlerinizi belirtirseniz, videonun altına bırakırsanız hepimiz bundan istifade etmiş oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.